Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere ve Brent petrole bir bakalım. Analize geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün ve Cuma günü Amerika'dan oldukça çok sayıda veri gelecek. FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Dolayısıyla bu verilerden kaynaklı piyasada çok ters hareketler yaşayabiliriz. Temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Her veri zamanında bu hatırlatmayı yapıyorum size. Burada evet bazı şimdi dirençler belirleyeceğiz ve haftanın ikinci yarısında bu bölgelerde anlık kırılımlar yaşanabilir. Ancak Cuma kapanışına kadar çok ters hareketlerde yaşanabileceği için temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Burada şuna karar vereceksiniz. Yüksek riski sonuçta veriler açıklanacağı için bir belirsizlik süreci var. Dolayısıyla risklerin yüksek olduğu bir süreç. Bu nedenle yüksek riski düşük fiyattan almaya mı çalışacağız? Yoksa bu haftayı bu şekilde geçirip önümüzdeki hafta veriler belli olduktan sonra ve piyasalar oturduktan sonra yüksek fiyattan düşük risk mi satın alacağız? Buna karar verecek olan gene sizlersiniz. Risk algınıza göre bu süreci yönetmelisiniz. Grafiklere geçecek olursak gümüşle başlayalım öncelikle. Gümüşte önemli bir bölgeye geldik. 30 dolar önemli bir direnç aslında şu an için. Oysa haftalık grafiklerden baktığımızda bakın şu direnç bölgesi vardı. 2020'den bu yana takip ettiğimiz hep bunu konuşuyoruz. 28-30 dolar direncimiz. Geçtiğimiz haftalarda tam haftayı da söyleyelim 13 Mayıs haftasında bu direncimiz kırılmıştı. Sonrasında kırılan bu direncin destek olarak çalıştığı bir süreç şu an için takip ettik. Ve bu hafta 30 dolar üstünde Cuma kapanışı gelecek mi bunu takip etmemiz gerekiyor. Haftalık kapanış almadığımız sürece bu düzeltme ve direncin destek olarak çalıştığı süreç devam edecektir. O nedenle Cuma kapanışı çok önemli olacak. 30 dolar üstünde gerçekleşecek mi? Düşük zaman dilimlerine tekrar döndüğümüzde de bakın şu düşüş trendimiz geçtiğimiz haftalarda bir ihlale uğramıştı. Bir likitte tuzağa atıldığından bahsetmiştik. Bunun da maksimum tepki sınırından tekrar satışlarla karşılaştığı bir süreç yaşandı. Şu an içinde bakın benzer bir hareket geliyor. Bu düşüş trendini şu son ihlalle güncellediğimiz zaman da oldukça kritik bir bölgeye ulaştığımızı görüyoruz. Burada 30-25 üstü kapanışlarda evet yükselişler devam edebilir. Ancak dediğim gibi önemli bir veri haftasındayız. Burada fake kırılımlar oldukça can yakıcı olabilir. Yukarıda da 31.18-31.20 direncini gene takip ediyoruz. Bu da 32.5'lardan yaşanan şu düşüş sürecinin maksimum tepki sınırı. Burası geçilmediği sürece alıcıların güçlendiğini söylemek için erken olacaktır. Ancak tekrarlıyorum haftalık kapanış, cuma kapanışı 30 dolar üstünde olması da bir sonraki hafta alım yapmak için yeterli bir sinyal olacaktır. Bu bahsettiğimiz dirençler kırılmadığı sürece aşağıda 28.50-28.30 desteği gündemde olmaya devam edecek. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında yatayda sıkışan bir süreç takip ediyoruz. Burada hemen şu hatırlatmayı yapmam gerekir. Bakın şu düşüş trendinin kırıldığını söyleyebilmemiz için bir önceki tepe bölgesinin geçildiğini görmemiz lazım. Bu da 2368. 2368 direnci kırılmadığı sürece şu tarz bir trend kırılımı yine bir fake hareket olarak kalacaktır. Bir likitte tuzağı olarak kullanılıp tekrar satışa dönebilir. Verilerin yoğun olduğu bir hafta olduğu için de bu tarz hareketler son derece normal karşılanacak. Ancak yukarıda 2386-2395 direnci geçilmediği sürece zaten şu son düşüşün tepkisi içinde olduğumuzu ve ancak 2395 geçildiğinde alımların güçlendiği bir süreci takip ederiz. Bu tarz bir kırılımda da gene ara direnç olarak 2417-2409 bölgemiz var. Ancak 2395 üstü hareketlerde ana beklentimiz tekrar 2450'lere kadar ulaşması olacak. Bu bahsettiğimiz dirençler yukarıda 2368 ve 2395 dirençleri çalıştığı sürece de aşağıda takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz 2265-2258 olmaya devam ediyor.
Bu 2150'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırı olacaktır. 2258'lere kadar olan düşüşler gayet normal karşılanır. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda şu kanal hareketini takip ediyoruz. Yukarıda 88'lerden başlayan şu düşüşün bakın %50'si oldukça güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Şurada da bir konsolidasyon alanı vardı. Bu bölgeyi direnç olarak şu an için çalıştırıyor. Fakat yukarıda 82.17 bizim için, 82.18 bizim için önemli bir direnç bölgesi. Bu bölge geçilmediği sürece bu %50'nin yani 80'in üstüne yerleşse dahi özellikle gümüş için çok bir sıkıntı olmayacaktır. Bahsettiğimiz o 28.50-28.30'lara doğru bir geri çekilme sürecini bu bize gösterecek. Ancak bu bölgenin kırılımı gümüşün satışlarının derinleştiği bir süreci gösterir. Bu tarz bir hareket gördüğümüzde tekrar analizimizi güncelleriz. Şu an için bakın bu %50 direncini çalıştırıp aldığımız satışların da aşağıda 75-60'ların altına indiğini görmemiz gerekiyor. Gümüşte yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için. Aksi takdirde burada da şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Yukarıda 80-80-50, aşağıda da 75-60 yatay bandı içinde gümüşün de yatayda hareketini koruduğu bir süreç yaşanır. Rasyodan takip edenler de bu seviyeleri kontrol etmeli. Buradan platine geçecek olursak platinde şurada bir üçgen formasyonu oluşacak mı diye takip ediyorduk. Bakın bu destek bölgesi kırıldı. Hatta bu desteğin kırılması yeterli gelmez, aşağıda 979'un kırıldığını görmemiz gerekir demiştik. Bu kırılımı takip ettik. Sonrasında gelen alımlar şu an için bakın bir tepki olarak kalmaya devam ediyor. Yukarıda şu önceki tepelerin oluşturduğu direnç geçilmediği sürece burada tekrar piyasanın satışa dönme ihtimali güçlü olacak ve düşen tepeler, düşen dipler şeklinde satışın devam ettiği bir süreç yaşanır. Ancak yukarıda 1020'nin üstünde kapanışlar aldığımız takdirde piyasada alımların tekrar güçlendiğini söyleriz. Aksi takdirde bir önceki dibimize doğru 940'lara doğru satışların devam etme ihtimali gündemde. Burada kısa vadeli düşünenler için de şu destek bölgemizi bir belirleyelim. 975-970 desteği korunduğu sürece tekrar buradan alımların güçlenme ihtimali var, ancak 976 kapanışlar, düşen tepeler, düşen diplerin teyidi anlamına gelecektir ve 940'ların önünü açacaktır. Açıkçası burada da gene gelen verilere göre yön netleşecek, sert dalgalanmalar yaşanabilir, aman dikkat. Buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda oldukça güçlü alımlar gelmeye devam ediyor. Burada önemli direnç bölgesi olarak gördüğümüz 978-969 bölgesi vardı. Son yaptığımız analizde bu bölgeyi ikinci defa direnç olarak çalıştıracak mı? Bunu takip edecektik. Güçlü bir kırılım geldi. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte zaten ana hedefimiz artık 1040'lar olacaktı. Ve şu an bu bölgeye doğru bir yükseliş süreci takip ediyoruz. Şu an için aslında bakın şu son arz kadar talebin geldiği bir süreç yaşanıyor. 1040-1044 geçilmediği sürece burada yatay bant sinyali alacağız. Fakat 1044'ün geçilmesi şu son arzdan daha güçlü talebin geldiğini bize gösterecek ve oldukça güçlü gene alımların geldiği bir süreç yaşanabilir. Zaten paladyumda ilk defa bir alım fırsatı olabileceğini söylediğim seviyelerde şu dibin oluştuğu bölgeydi. Dolayısıyla bu bölgeden oldukça güçlü de bir dönüş almış durumdayız. Burada son olarak şu olası düzeltme seviyelerimizi bir belirleyelim. 995, hatta bunun da altında bakın şu alan da var gene. 995-983 bölgesi korunduğu sürece paladyumda yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde hatırlarsanız son analizde 83-63-84 bölgesi kırılmadığı sürece bir düzeltmenin dahi gelemeyeceğini söylemiştik ve yukarıda 86'ların kırılma ihtimali gündemde olacaktı. Bakın kırılan direnç şu an için destek olarak çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. Burada şu kırılım öncesi oluşan son dip oldukça önemli olacak. Bu da 84-90-84-49 bölgesi.
Aynı zamanda burada bir düzeltme gelmeden yükseliş devam ettiği için şu seviyeleri de bir güncellememiz gerekiyor. Bakın tam da bu önemli olacak dediğimiz bölgeye %23,6'sı gelip oturmuş durumda. Dolayısıyla aşağıda 84.50'nin altında kalıcı olmadığı sürece Brent petrolün bir düzeltme sürecine dahi giremediği ve yükselişine devam ettiği bir süreç takip edilir. 87.42 tepesi korunduğu sürece burada olası düzeltmelerinde 80-60'lara kadar yani 80 dolara kadar devam etmesi bir düzeltme olacaktır. Herhangi bir sıkıntı içermez. Ancak 80 dolar altı tekrar kapanışları alırsak yükselişin son bulduğunu, düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar 76 dolarların gündeme geleceği bir süreç yaşanır. Ancak bu 80 dolar korunduğu sürece yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.